Arkadaşlar hepinize merhaba, hoş geldiniz. Bugün eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda sizlere öteleme komutunu anlatmak istiyorum. Hemen çizim sayfama giriş yapıyorum. Öteleme komutu adından anlaşılacağı üzere, yani çizgiyi, seçtiğimiz zincir veya çizgiyi belli mesafeler aralığında öne veya geriye alma işlemidir, öteleme işlemidir. Hemen yine ben buraya örnek olsun diye bir dikdörtgenle başlayacağım. Obje öteli komutu çizim bölümünde, obje öteli komutu burada. Şimdi bizim en çok kullanacağımız ölçülendirme ekleyip eklemeyi tek tek hepsini yapalım. Ölçülendirme eklediğimiz zaman, mesela ben bu çizgiyi seçtiğim zaman ileri veya da dışarı, zaten en başta neye kadar öteleyeceğim? 15 milim öteleyeceğim. Bakın şuradaki okları görüyor musunuz? Mouse'un yanındaki. Mouse'u sağa getirdiğim zaman sağ öteleme işlemi yapacağım diyor. Sola getirdiğim zaman sol öteleme işlemi yapacağım diyor. Ben bunu sola doğru öteleme yap diyorum. Bakın arkadaşlar, geri alalım. Obje öteleme komutuna girdim. Buradan buradan değerleyebilirsiniz. Tersine veyahut da çift yönlü olarak da öteleme de yapabilirsiniz. Zincir seç dediğiniz zaman komple çizimi alır. Ölçülendirme eklediğiniz zaman ölçülendirme şu işe yarar. Bakın burada ölçümlendirme yok. Yani siz bunu atarsınız, otomatik olarak isterseniz buranı değiştirebilirsiniz. Böyle bir imkanınız da var. Ek olarak şöyle bir imkan da var. Yani isterseniz buraya ölçümlendirme eklersiniz. Bunu buraya doğru, gene buradan gelip kaç birim istiyorsanız oraya doğru öteleme işlemi yapabilirsiniz. Geri alalım CTRL Z, Ctrl Z ile. Yeniden girdim obje öteleme komutuma. Burada tersine dersem dediğim gibi, mesela bu tersine dersem sol taraf doğru, mesela diğer tarafını dersem diğer aynalama işlemi yapıyor bir nevi, öyle adlandırabiliriz. Zincir seç dersek komple dikdörtgenin bağlantı olduğu nokta, çizginin bağlı olduğu noktayı alır. Tersine dersek içine yapar. Çift yön dersek hem içeri hem dışarı doğru yapar. Taban geometrisi derseniz bakın arkadaşlar, eksen çizgisi olarak kalıyor. Şurada öteleme geometrisi dersiniz, ötelenen çizgi de yardımcı olarak alıyor. Aynı bu şekil. Objeleri ötele, taban geometrisi ile öteleme geometrisini seçerseniz bakın burada yardımcı geometri. İsterseniz burada bunu seçerseniz, atıyorum tekrardan girelim. Burada 10 milim öteleme yapacaksınız. 10 milim. Zincir seç, çift yönlü olsun. Ölçendirme de ekle. Taban geometrisine girdiğiniz zaman, atıyorum ki taban geometrisine eksen çizgisini çevir. Ötelediğim çizgi, ötelenen çizgiler normal kalsın. Tekrardan giriyorum. Taban geometrisi değil de öteleme geometrisi, yani benim ötelediğim çizgileri yardımcı çizgi, yani eksen çizgisine dönüştür dersem ana çizgilerim kalır ama diğer çizgiler yardımcı çizgi olarak burada gözükmekte. Bu videomuzda ötelemeyi göstermiş olduk arkadaşlar sizlere. Bir dahaki videomuz olan aynalama komutuyla devam edeceğiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.